1969 Muş Vartu doğumluyum. 20 yaşlarıma kadar işte köyde çiftçilik, hayvancılık yaparak geçirdik. İzmir'de bir şeyimiz var. Belli bir süre kaldık, 5-6 yıl. Bir evlilik şeyimiz olunca da İstanbul'a, İzmir'den göç ettik. Bu sektöre ne zaman girdik sorusuna da gelirim. 1995 Kasım ayında başladım sektöre. O zaman bu piyasanın merkezi Bayrampaşa Topçular bölgesiydi. Ben de İstanbul'u tanımıyorum. Herkes bana dedi ki işte git orada iş ara bulursun dediler. Ben de gittim böyle dolaşırken kapıya temeşirle eleman arıyor diye yazmış. İlk girdiğim firma. İçeri girdim. İşte iş arıyorum dedi. Size de eleman lazım dedim. Olur dediler. Ne iş yaptınız daha önce? Dedim ben 20 yaşıma kadar köyde hayvancılık yaptım. İzmir'e geldim. Orada inşaatçılık işiyle uğraştım. İnşaat sektöründe. Dedi sen inşaatta çalışmışsan bu işi iyi yaparsın dedi. Aldılar beni. O gündür bugündür bu sektörde çalışıyorum. Benim evle buranın arası 70 kilometre. İlk geldiğim zaman dedim ya bir sene 2 sene ya çalışırız ya dayanamayız orada yani o kadar uzun süre ben inan ki hiç tahmin etmiyorum yani orada 10 yıl geldik işte süreç geldik çalıştık buraya. Ben burası sanki İkiteliden daha iyi geldi bana. Parça göre hangi parçada da uygun az fire veriyoruz, düşünüyoruz üstünde yanındaki arkadaşlarla beraber. Hangisi daha az fire veriyorsa ondan kesiyoruz. Adım o. Ondan sonra işte o malzemeyi alttan çıkarıp tekrar üstüne istif yapmak. Bir saat sonra bir daha geldi o malzemeden sipariş. Bir daha kaldırıyorum. Yani günde oluyor bazen 2 kere 3 kere aynı malzemeyi kaldırıp koyduğum var. İnsanı sürekli aktif tutan bir iş Hakan Bey. Matematiksel bir iş. Aslında çok kaba kuvvetle olan bir iş değil. Bunu böyle biraz algılaman yüksekse çok rahat yapılabilecek bir iş. Bazı malzemeler yumuşak ama mıknatıslı. Yapışıyor, çekiyor bir tarafa. Ne yaparsan yap çekiyor. Ama bazıları çok sert. Mesela 27-14'ler sulu malzemeler o kadar rahat kesiyorum ki ben en rahat kestiğim malzemeler 27-14 sulu malzeme. Ama bazıları da çok mıknatıslı oluyor. Zor oluyor yani kesinlikle oynatıyor aşağıda 3-4 milim, 5 milim ya da yükseltiyor bazen. İşte o biraz sıkıntı yaratıyor bize. Moralimiz bozuluyor. İnsan işini en iyi şekilde yapmak ister. Yani ben de öyleyim yani işimi iyi yapmak istiyorum. İyi yapmaya uğraşıyorum. Yani bazen de öyle ufak tefek şeyler çıkınca insanın canı sıkılıyor. Bu da diyorsun yani artık hayat devam ediyor sonuçta. Bir sonraki siparişe bakıyoruz. Ben istiyorum ki yani yanımda çalışan biri kalksın da yani beni geçsin. Benim çok mutlu olurum yani yanındaki çalışan bir çırak yetişmiş, ustasını geçmişse bu bir usta için çok güzel bir şey yani bu duygusu beni çok motive ediyor. Hani derler ya bir futbolcu olarak kendimizi görüyoruz. Ben öyle görüyorum kendimi. Yani bir futbolcu nasıl kendine bakıyorsa, faydalı oluyorsa, sıkıntı yaratmıyorsa sürekli biz çalışanlar da öyleyiz. Uyku saatimize dikkat etmemiz lazım çünkü buna çok önemli. Moralimize dikkat etmemiz lazım. Bir Çin'in atasözü var. Yüzü gülmeyen insan dükkanını açmaz. İnsanların yüzü gülmeli. Yani biz de bazen yüzümüz gülmüyor. Benim de biraz yüzüm asıktır. Öyle bir şey, herkesten de bir şikayeti oluyor. Yani biz bir aileyiz burada. Biz ailemizden çok aslında yanındaki çalışan arkadaşlarımızı görüyoruz. Bunlarla iyi ilişkiler yani hata yaptığı zaman da ben çok böyle kızmıyorum. Yani uyararak söylüyorum. Yani bunu yapmayalım işte şirket. Bunu yaptığımızda bu kadar işte şirketin aleyhine oluyor. Biz bir hata yaptığı zaman hata ekip yapmıştı yani kişi çok önemli değil yani işte.
Yani bir başarımız varsa bu şekildir yani, kesimde. İki günlük gelen adam da hani makinenin düğmesine basar, çalışır yani. Kesim çok basit bir şeydi. Kesimin ötesinde bizim çok işimiz var Hakan Bey. Yani gelen o fişlere, siparişe göre onu 40 tane, şu anda bizde 40-48 tane makine var. Komple bunları organize etmek, hangi malzeme nerede, hangi makinede kesiliyor, hangi makine ne kadar da hızlı kesiyor, makinenin üzerindeki şerit testleri göre ben organizasyon yapıyorum. Yani bu makine testeresi yeniyse ben ona daha ufak malzeme götürüyorum. Çünkü o nasıl keser onu diyorum. Büyük malzeme, büyük bloktan yarma yapıyorsam daha yeni hangi makinenin üzerinde yeni testere varsa ona götürüyorum. Yani bunlar da bir iş. Çok sürekli arkaya götürüyorum, öne getiriyorum. Şerit değiştirmeden şunu indiriyorum. Eskiden yani başka firmada çalışırken müşteriler gelir bazen böyle şey yaparız, ısrar ederdi. Önce tabii başında dur, benim malzememi önünde kes. O zaman bu çelik sektöründe servis falan yoktu. Böyle müşteriye mal götür, mal getir. Ben böyle bir şey görmedim. Sonra bu çelikçiler, takım çelik çoğaldıkça, piyasa artık rekabet başlayınca artık herkes malzemeyi müşterinin dükkanına kadar bırakıyorlar. Bizim meslek çok bilinen bir meslek değil. Yani böyle halk içinde çok anlatılmış, böyle isim koymuş bir meslek de olarak görünmüyor. Yani buraya gelince insanlar bu işi görüyor. Yani çok bilinen bir meslek değil. Onun için yani bu işi ciddi yapmak isteyen hani arkadaşlar ya da gelen insanlar varsa tavsiye ederim yani, yapılabilecek bir iş. Zevkli bir iş aslında. Yani insan sürekli, çünkü her gün farklı bir şey yapıyorsun. Her gün farklı bir ölçü geliyor, farklı değişik şeyler gelince sürekli farklı şeyler yapınca insan sürekli değişiyor. Yani insanın beyni değişiyor, fikri değişiyor. Ama mesela başka bir sektörde gidersin, inşaat sektörüne, akşama kadar kalıp çakarsın ya da demir bağlarsın, aynı iş. Aynı iş, hiç değişen bir şey yok. Ama bizde öyle değil. Günlük içinde bizde o kadar çok ölçü geliyor ki, o ölçüler tasarımını yapmak, nereden yapmak, bu çok yorucu bir işti. Hem yorucu hem zeki de çalıştırıyor aslında bir yönde. Yani unutkanlığın da hani derler, biz biraz yaş artınca unutkanlık başlıyor. Bizde o yok şu an mesela. Hem müşteriye giden malzemeyi barkodluyoruz, hem elimizde kalan stoktaki malzemeler barkodlu olduğu için parça çok, stok çok. Yani bunu kafamızda tutmak, hani şu malzeme var diye bazen şey yapamıyoruz. Hani büyük bloklardan büyük bazı malzemeler direkt cevap verebiliyoruz ama bazılarda da stoğa bakmak zorunda kalıyoruz. Bir de barkodu çok, böyle birkaç bin tane barkod var Hakan Bey. Her bir barkod bir malzeme. Yani o kadar malzeme kafamızda tutamıyoruz. Bazen işte direkt stoktan bakıyoruz, o işimizi kolaylaştırıyor. Başka firmada çalışırken olmuştu. Bana işte söz verdin, niye kesmedin? Ben de dedim ki malzeme yolda, halbuki malzeme daha başlamamışız. Sonra adam müşteri dükkana geldi. Geldi, ben malzemesini kesiyorum. Ya dedi. Dedik yani malzeme yoldaydı. Malzeme daha burada makinede dedi. O an ben çok zor durumda kaldım. Hakikaten. Unutmadığım anım oydu benim.